Tabirimi mazur görün ama son 15 yıldır İran'da bir şeyler patlıyor desem yanlış olmaz. Bazen bir bilim insanı sabah işe giderken öldürülüyor, bazen bir nükleer tesisin içinden yükselen alevler tüm dünya basınına düşüyor. Kimi zaman bir cephanelik göğe savruluyor, kimi zaman gizliliği çok yüksek arşivler gecenin bir yarısı çalınıyor ve ülke dışına kaçırılıyor. Fail neredeyse hiç belli olmuyor. Resmi açıklamalar genellikle teknik arıza, elektrik kaçağı ya da insan hatası diyor. Ama o arızalar hep İran'ın en kritik adımlarını, en stratejik yapılarını hedef alıyor. Ve her defasında geriye aynı soru kalıyor. Bu sadece bir kaza mıydı? Bu videoda İran'da yaşanan bu olayları genel çerçevesiyle masaya yatıracağız. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. GZT 10.10 başlıyor. İran son 15 yıldır gölgede yürüyen sistematik bir operasyon dalgasıyla karşı karşıya. Bu operasyonlarda hedef hep aynı. Nükleer program, füze altyapısı, kritik personel ve istihbarat ağı. Bu sürecin en çok öne çıkan aktörü İsrail. Özellikle Mossad hem fiziksel hem de teknolojik müdahalelerle İran'ın askeri ve nükleer kapasitesini geriletmeye çalışıyor. Çoğu saldırı doğrudan sağdan değil, içeriden devşirilen kişiler, dronlar, siber sistemler ya da yönlendirilmiş sabotajlar üzerinden gerçekleşiyor. ABD ise bu süreçte daha çok siber alanda etkili. 2010'daki Stuxnet virüsü bunun örneğiydi. İran içinde devşirilen yerli unsurlar da bu ağın önemli bir parçası. Rejime muhalif yapılar, etnik ayrılıkçılar ya da doğrudan taşeronlaştırılmış örgütler üzerinden operasyonlara zemin hazırlanıyor. Peki neden? Çünkü İran'ın nükleer silaha yaklaşması İsrail açısından basit bir güvenlik riski değil, varoluşsal bir tehdit olarak görülüyor. Bununla birlikte yalnızca nükleer değil, İran'ın füze sistemleri, insansız hava araçları ve bölgedeki vekil unsurları da bu müdahalenin hedefinde. Sonuçta bu operasyonlar sistematik biçimde kapasite daraltmaya ve rejimi içeriden yıpratmaya odaklı bir stratejinin parçası. Açık cephe yok ama istikrarlı bir yıpratma var. İran'a yönelik örtülü operasyonlar düşünüldüğünden daha eski uzanıyor. Genelde 2010'daki bombalı suikastler başlangıç sayılır ama ilk şüpheli ölüm 2007'de Şiraz'da gerçekleşti. Nükleer fizikçi Erdeşir Hüseyin Pur'un ani ölümü İran basında kalp krizi olarak duyuruldu. Ancak kısa süre sonra radyasyonla zehirlendiği iddiası ortaya atıldı. İran bunu hiçbir zaman kabul etmedi ama geriye dönüp bakıldığında İran'ın nükleer kadrolarına dönük ilk örtülü saldırının bu saldırı olduğu görülüyor. 2007'den sonra süreç kesintisiz biçimde ilerledi. 2010'da Mesut Ali Muhammedi, 2011'de Şehriyari, Rezai Necat ve diğerleri. Bilim insanları sistematik şekilde hedef alındı. Öldürülme biçimleri benzerdi. Zamanlamaları dikkat çekiciydi. Bunlar rastgele olaylar değildi. İran'ın nükleer ilerlemesini durdurmayı hedefleyen bir zincirin parçasıydı. Bunu tesisler izledi. Natanz'a giren Stuxnet virüsü santrifüjleri bozdu. Sonra patlamalar, siber saldırılar, sabotajlar geldi. Her biri İran'ın stratejik kapasitesini vurmaya amaçlıyordu. 2018'de Tahran'dan nükleer arşivlerin çalınmasıyla süreç yeni bir boyuta taşındı. Ardından İHA saldırıları başladı. Dronlar askeri üslere ve mühimmat depolarına yöneldi. 2020 sonrası bu saldırılar daha görünür, daha yıkıcı hale geldi. İleride değineceğim Bender Abbas patlaması ise bu uzun sürecin yalnızca son halkalarından biri. Ve bu patlamayla doğrudan İran dış ticaretinin ve lojistiğinin can damarı hasar gördü. Bugün İran'da yaşanan birçok teknik arıza aslında bu gölge savaşın parçaları durumunda. Suikastten virüse, bombadan drone'a kadar pek çok yöntemle yürütülen bu örtülü savaş artık İran'ın iç güvenlik algısının bir parçası haline gelmiş durumda. Ülkede 2022 yılında bir üst düzey askeri isim dahi kaçırıldı ve sorgulandı. İran'da vurulan noktalar tesadüfi değil. Hepsi belirli bir stratejik önceliğe göre seçiliyor. Bu saldırıların 3 temel odak alanı var. Nitelikli insan gücü, askeri teknolojik altyapı ve üretim zinciri. İlk olarak nükleer ve füze programlarında görev alan bilim insanları hedef alınıyor. Bu isimler sadece teknik uzman değil, projenin taşıyıcı kolonları. Her biri devre dışı bırakıldığında sadece bir kişi değil, birikmiş bir tecrübe ortadan kalkıyor. İkinci olarak doğrudan üretim yapan stratejik tesisler hedef alınıyor. Natanz, Kereç, Parçin gibi yerler sadece zenginleştirme değil, aynı zamanda gelişmiş santrifüjlerin dronlara entegre sistemlerin veya füze bileşenlerinin üretildiği merkezler. Buradaki her tahribat İran'ın savunma kapasitesini doğrudan etkiliyor. Üçüncü boyut ise görünmeyen zincirler. Sabotajlar bazen nihai üretim tesislerine değil, bu tesislere parça sağlayan, sistem taşıyan, yazılım ya da donanım aktaran altyapılara yöneliyor. Bu da saldırganların İran'ın iç sanayi ağını detaylı biçimde tanıdığını gösteriyor. Özetle hedef seçimi sistematik. Vurulan her nokta İran'ın savunma, teknoloji ve caydırıcılık kapasitesi uzun vadeli stratejik bir darbe indirme amacı taşıyor. İran bölgesel tehditlere karşı güçlü bir savunma sistemi inşa ettiğini savunsa da iç güvenlikte ciddi açıklar veriyor. Bunun birkaç temel nedeni var. Birincisi saldırının çoğu dışarıdan değil içeriden geliyor. Hedef olunan tesislere patlayıcılar yerleştiriliyor. Dronlar İran içinden havalanıyor. Sabotajlar doğrudan saha personeli üzerinden yapılıyor. Bu da klasik hava savunma sistemlerini etkisiz kılıyor. İçeriden sızmaların boyutunu anlamak için Haniye suikasti net bir örnek. İkincisi güvenlik kurumları arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği var. Devrim muhafızlarının yetkisinin belirsizliği sistemde onlarca gri alan bırakıyor ve yetki
gaspları yaşanıyor. Devrim muhafızları istihbaratı ile İstihbarat Bakanlığı sık sık çatışıyor. Bilgi paylaşımı aksıyor ve operasyon sonrası birbirlerini suçladıkları oluyor. Bu durum güvenlik zincirinde açıklar yaratıyor. Bu konuda da Muhsin Fahrizade suikasti güzel bir örnek. Zira taraflar suikastten sonra kamuoyu önünde açıkça birbirlerini suçladılar. Üçüncüsü, personel güvenliği zayıf. Kritik tesislerde görev yapan bazı isimlerin dış bağlantıları olduğu ortaya çıktı. 2018'de arşiv belgelerinin çalındığı operasyonda kamera sistemlerinin önceden devre dışı bırakıldığı anlaşıldı. Bu tür örnekler içerideki zafiyetin boyutunu gösteriyor. Son olarak İran'ın savunma sistemi ağırlıklı olarak dış tehditlere göre şekillendirilmiş durumda. Ancak tehdit artık içeriden geliyor. Sabote edilen devreler, içeriden sızdırılan bilgiler, kontrollü patlamalar. Bu yapıya karşı savunma refleksi henüz yeterince gelişmiş değil. Halkın ekonomik durumu ve ülkedeki ideolojik ayrışmalar içeri sızmayı kolaylaştırıyor. Özetle İran dışa karşı sert ama içe karşı geçirgen bir güvenlik mimarisiyle bu saldırılar açık hale geliyor. Ne bir uçak kalkıyor ne de füze ekranları görünüyor. Ama az önce de belirttiğim üzere bir bilim insanı sabah işe giderken ölü bulunuyor. Bir tesisin içinden yangın yükseliyor ya da bir belge deposu gecenin sessizliğinde boşaltılıyor. İsrail'in İran'a göre gerek nüfus, gerek coğrafya, gerek asker sayısı bakımından oransal olarak oldukça küçük olduğunu da belirtmek gerekiyor. İşte tam da bu nedenle örtülü eylemler daha avantajlı görülüyor. Hasar yüksek, tespit zor ama burada önemli bir ilke devreye giriyor. Resmi olarak sahiplenilmeyen ama fiilen yönlendirilmiş operasyonlar. Yapıldığı belli ama kimin yaptığı tartışmalı. Bu sayede hem mesaj verilmiş oluyor hem de uluslararası kriz doğmadan sonuç alınabiliyor. Literatürde buna makul inkar edilebilirlik denir ve bütün bu eylemler bu kavramın sınırlarında kalan eylemler olarak bilinir. Devletler böylece hem etkili olur hem sorumluluk üstlenmemiş görünür. İsrail bu yöntemi yalnızca caydırmak için değil, İran'ın iç düzenini yıpratmak için de kullanıyor. Her saldırıdan sonra güvenlik kurumları birbirine şüpheyle bakıyor. İçeriden biri mi bilgi sızdırdı sorusu sürekli dolaşıma giriyor. Bu da rejimi iç dengeyi sarsan, panik doğuran bir etki yaratıyor. Kullanılan araçlar da tesadüfi değil. Dronlar, içeriye alınan sabotajcılar, elektronik sistemlere sızmalar. Hepsi sorumluluğu doğrudan gösterecek açık iz bırakmayan türden. Uluslararası hukukun tam gri alanında duran ama fiilen bir istihbarat başarısı olarak tanımlanabilecek eylemler. Kısacası İsrail bu yöntemle İran'ın nükleer ve askeri kapasitesini durdurmaya çalışırken aynı anda onu içeriden kararsız, güvensiz ve kırılgan hale getiriyor. İran son 15 yılda defalarca içeriden vuruldu ama çok az kez doğrudan yanıt verdi. İran ise karşılık verirken benzer bir çizgiyi tercih etti. Gölgeye gölgeyle cevap vermek. Doğrudan askeri misillemeler nadirdi. En dikkat çeken örneklerden biri 2020'de Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra gerçekleşti. İran, Irak'taki Ayn el-Esed üssünü balistik füzelerle vurdu. Ama diğer örneklerde bu kadar görünür olmadı. İsrail'in Natanz'daki sabotajına karşılık İran zenginleştirme oranını %60'a çıkardı. Bir anlamda teknik kapasitesini artırarak cevap verdi. İran, İsrail'de bazı istihbarat faaliyetlerinde bulunmak istese de çoğu kez İsrail İç İstihbaratı bu faaliyetleri engelledi ve şüphelileri gözaltına aldı. Ancak İran hiçbir şey yapmadı denilemez. Asıl karşılık biçimi ise dolaylı oldu. Deniz trafiğinde sabotajlar, siber saldırılar, İsrail hedefli planlanmış ama kamuoyuna yansımamış operasyonlar. Örneğin 2021'de İsrail şirketlere ait bazı gemiler Umman ve Akdeniz açıklarına hasar aldı. İran bu saldırıları üstlenmedi ama zamanlamaları ve hedef seçimleri oldukça açıktı. Yine 2022'de Türkiye'de İsrailli turistlere yönelik bir suikast planı son anda engellendi. Benzer şekilde Gürcistan, Azerbaycan, Tayland gibi ülkelerde de İsrail'e diplomat ya da iş insanlarına yönelik planlar açığa çıkarıldı. Tümü başarısız oldu ama bir eğilimi gösterdi. İran sahada yanıt veremese de bireysel hedeflere yönelerek karşı hamleler deniyor. Siber alanda da İran pasif kalmadı. İsrail'de zaman zaman kamu kurumları, altyapı ağları, hastane sistemleri hedef alındı. Bu saldırıların çoğu unknown gruplar tarafından yapıldı ama izler genellikle İran merkezli yapıları işaret ediyordu. Yani İran'ın misillemeleri var ama dengeli. Ancak bu yanıtlar çoğu zaman saldırıların etkisiyle orantılı olmadı. Çünkü İsrail içeride çok güçlü vurdu, İran ise karşı hamlelerde ya engellendi ya da etkisi sınırlı kaldı. Başka bir deyişle İran içeride hedef alınıyor, dışarıda ise henüz aynı ölçekte karşılık veremiyor. Misilleme kapasitesi var ama manevra alanı sınırlı. Ve bu dengesizlik örtülü savaşın İran lehine değil, aleyhine işlediğini ortaya koyuyor. Öte yandan İsrail'in eski Enerji Bakanı Gonen Sergev'in İran adına casusluk yaptığı ve bu nedenle 2019'da 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı da biliniyor. Bu örnek İran'ın dışarıdaki hamlelerinin sınırlı kalmakla birlikte zaman zaman sembolik başarılar elde edebildiğini de gösteriyor. Tabii 1990'larda sadece bir yıl bakanlık yapmış bu ismin kısa sürede ifşa olup yakalandığını düşündüğümüzde bu operasyonun da başarısı tartışılır hale geliyor. İran'da örtülü saldırılar sadece tesisleri ya da bilim insanlarını hedef almadı. Rejimin iç yapısında da ciddi sarsıntılar yol açtı. Her patlama, her suikast ve her sızıntı sonrasında içeride aynı soruları gündeme getirdi. Kim sızdırdı, kim görmedi, kim göz yumdu? Aslında bu soruları sordurmak istihbarat literatüründe Türkçe'ye elit çatlatma diye çevirebileceğimiz bir kavrama tekabül ediyor. Bu kavram özetle doğrudan rejimi hedef almak yerine karar verici kadroların birbiriyle olan bağlantılarını zayıflatmayı, aralarına şüphe sokmayı ve onları etkisizleştirmeyi amaçlıyor. Başka bir deyişle bu strateji
strateji İran gibi kapalı rejimlerde karar alıcı elitler arasında güvensizlik ve hizip çatışması yaratarak rejimin iç bütünlüğünü zayıflatmayı hedefleyen örtülü bir müdahale yöntemi. Bomba patlar ama patlayan sadece bomba değildir. Kimin sızdırdığı veya işbirlikçinin olma ihtimali elitler arasındaki güveni derinden sarsar ve çatışmaya ateşler. İran'da da büyük ölçüde olan budur. Bu durum doğrudan güvenlik bürokrasisinin iç dengelerini etkiledi. Özellikle İstihbarat Bakanlığı ile devrim muhafızlarına bağlı istihbarat yapısı arasındaki rekabet görünür hale geldi. 2020'de Fahrizade suikastinden sonra İstihbarat Bakanlığı devrim muhafızlarını doğrudan suçladı. Bilgi verdik ama önlem alınmadı dendi. Bu tür karşılıklı suçlamalar koordinasyon eksikliğini açığa çıkardı. Aynı dönemde devrim muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki Hüseyin Tayyip görevden alındı. Resmi gerekçe verilmedi ama İsrail'in ard arda gerçekleştirdiği içerideki operasyonların bu değişiklikte etkili olduğu herkes tarafından biliniyordu. Bu rejimin güvenlik katmanlarına ciddi bir kırılma olduğu anlamına geliyor. Bir diğer etki rejim içinde kuşku atmosferinin artması. Özellikle stratejik tesislerde çalışan teknik personel, akademisyenler ve hatta koruma ekipleri dahi güvenlik taramasından geçirilmeye başlandı. İç istihbarat birimleri genişletildi. Bazı alanlarda görevler değiştirildi. İletişim ve giriş çıkış prosedürleri sıkılaştırıldı. Siyasi düzeyde ise bu saldırılar rejimin meşruiyet krizine katkıda bulundu. Toplumun bir kesimi suikastler ve sabotajlara dair açıklamaları yetersiz buldu. Her olaydan sonra yine mi ihmal sorusu sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı muhalif çevrelerde ise daha sert bir refleks gelişti. Bu saldırıların rejimi zayıflatmasını olumlu bulan ve rejim içeriden çökerse ülke kurtulur diyen bir söylem oluştu. Bu rejim için uzun vadeli bir kırılganlık alanı oluşturuyor. Kısacası bu örtülü savaş İran'da sadece hedef alınan kişiler ya da yapılarla sınırlı kalmadı. Kurumsal güveni zayıflattı, güvenlik yapısını parçalı hale getirdi ve kamuoyundaki güvenlik algısını erozyona uğrattı. Rejim tepeden aşağı kadar yeni bir iç güvenlik mimarisi kurmak zorunda kaldı. Ama soru şu, bu yeni yapı dışarıyı mı hedef alacak yoksa içeriği mi denetleyecek? Zira hiçbir kaynak sınırsız değildir. İran suikastlere, sabotajlara ve siber saldırılara karşı zaman zaman tepki gösterdi. Bazen misilleme yaptı, kimi zaman da sessiz kaldı. İlk olarak nükleer program doğrudan etkilendi. Natanz, Kereç ve Fordo gibi tesislerde yaşanan saldırılar sadece maddi hasar vermedi. İran'ın zenginleştirme ritmini defalarca sekteye uğrattı. Gelişmiş santrifüj üretim hatları yok oldu. Prototipler kaybedildi. Çalışan ekiplerin güvenliği sarsıldı. İran teknik olarak her seferinde yeniden toparlandı ama sürekli zaman kaybetti. İkinci olarak insan kaynağı daraldı. İran'ın nükleer programında ve füze teknolojisinde çalışan onlarca kritik isim ya suikaste kurban gitti ya da saldırı korkusuyla daha geri pozisyonlara çekildi. Akademik kurumlarla savunma sanayi arasındaki işbirlikleri yavaşladı. Bilim insanları artık sadece üretmek değil, aynı zamanda hayatta kalmak için çalışır hale geldi. Üçüncüsü lojistik ve üretim zinciri kırıldı. Bu saldırılar sadece son ürünü değil, onun oluşum sürecinde hedef aldı. Hassas parçalar, elektronik modüller, kontrol sistemleri. İran bu bileşenleri çoğu zaman yurt dışından kaçak yollarla temin ediyor, ardından içeride montaj yapıyordu. Ama bu zincir İsrail'in tedarik hattına yerleştirdiği sabotaj unsurlarıyla defalarca kesintiye uğradı. İran birçok ürünü artık ya daha düşük kapasiteyle ya da daha büyük maliyetle üretmek zorunda kalıyor. Son olarak da caydırıcılık zedelendi. İran yıllardır güçlü bir askeri endüstriyel kapasite sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak bir ülke kendi içindeki stratejik tesisleri ve personeli koruyamıyorsa bölgede caydırıcılık tam anlamda sürdüremez. Bu durum özellikle Arap dünyasındaki denge politikalarını etkiledi. İran içeride zayıf göründükçe dışarıdaki rakipleri daha cüretkar davranabiliyor. Yani bu saldırılar İran'ın tamamen durmasını sağlamadı. Ama sürekli yavaşlamasına, kapasitesini korumakta zorlanmasına ve stratejik hedeflerini geciktirmesine neden oldu. 15 yıl önce kısa vadeli görülen bu örtülü operasyonlar bugün artık kalıcı bir yıpratma stratejisine dönüşmüş durumda. Gelelim 26 Nisan 2025'te İran'ın güneyindeki Bandar Abbas limanında yaşanan büyük patlamaya. Bu patlama sadece bir sanayi kazası değildi. En az 70 kişinin hayatını kaybettiği, 1000'den fazla kişinin yaralandığı olayın ardından İranlı yetkililer roket yakıtı kimyasallarının yanlış depolanması açıklamasını yaptı. Ancak zamanlama, yer ve sonrasında yaşananlar bu olayın öylece geçiştirilecek bir kaza olmadığını düşündürüyor. Bu patlamanın yaşandığı gün İran nükleer programı ile ilgili diplomatik görüşmeler devam ediyordu. Üstelik patlama İran'ın dış ticaretinin neredeyse yarısının geçtiği en stratejik liman tesisiyle gerçekleşti. Hasarın boyutu fiziksel olduğu kadar sembolikte. İran'ın güney kapısı bir sabah ansızın felç oldu. Ama asıl dikkat çekici olan patlamayı izleyen günlerde yaşananlar. Kerec'deki termik santral yangını, Şiraz Kazirun'daki cephanelik patlaması, Meşet ve Kum'daki sanayi bölgesi yangınları, Tahran'da yedek parça deposunun yanması. Tümü bir hafta içinde gerçekleşti. Coğrafi olarak farklı bölgelerde ama içerik olarak benzer yapılarda. Mühimmat, enerji, üretim, ulaştırma. Ve hepsi stratejik değerde. Bu tablo İran'ın yalnızca askeri değil, lojistik, enerji ve yedekleme sistemlerinin de hedef alındığını gösteriyor. Yani klasik
klasik nükleer program veya füze altyapısı dışında ülkenin genişleyen savunma ekonomi entegrasyonu da artık hedef listesinde. İran yönetimi bu süreçte sabotaj iddialarını bastırmayı tercih etti. Resmi açıklamalar insan hatası, yangın güvenliği ihlali gibi ifadelerle sınırlı kaldı. Ancak içeride ciddi bir güvenlik soruşturması başladı da sızan bilgiler arasında. Aynı günlerde ülkedeki kritik altyapılarda giriş çıkış kuralları değiştirildi. Bazı üst düzey yöneticilerin görevden alındığı haberleri çıktı. Bu olaylar zinciri 2020'de Natanz ve 2022'de Parçin'de yaşananlarla benzerlik taşıyor. Önce yüksek profili bir patlama, ardından sessiz bir kriz yönetimi, eş zamanlı başka olaylar ve kamuoyunda soru işaretleri. İran'daki örtülü savaş artık dönemsel bir güvenlik meselesi değil. Rejimin geleceğini doğrudan etkileyen yapısal bir tehdit alanına dönüşmüş durumda. Çünkü bu operasyonlar sadece hedef imha etmiyor. Devletin sinir sistemini zorluyor, karar alma mekanizmalarını tahrip ediyor, toplumsal güveni aşındırıyor. En önemli kırılganlık güvenlik bürokrasisindeki sarsıntı. Her suikast, her sabotaj sonrası kurumlar birbirine şüpheyle bakıyor. Devrim muhafızları ile istihbarat bakanlığı arasındaki çekişme artık sadece perde arkası bir rekabet değil. Görevden almalarla, soruşturma sızıntılarıyla kamuoyuna da yansıyan bir iç çatışma. Bu da rejim içi istikrarın zedelendiğini gösteriyor. İkinci kırılganlık toplumla rejim arasındaki bağda yaşanıyor. Bender Abbas gibi olaylarda ya da suikastlerde kamuoyuna yapılan açıklamalar ya geç yapılıyor ya da inandırıcı bulunmuyor. Her büyük patlamadan sonra sosyal medyada yine mi ihmal, yine mi bilgi sızdırdığı soruları dolaşıyor. Bu rejimin kendini koruyamayan bir yapı olarak algılanmasına yol açıyor. Dış saldırganın etkisinden çok içerideki zafiyetin doğurduğu itibar kaybı daha derin hissediliyor. Üçüncü ve daha uzun vadeli risk gölge savaşın normalleşmesi. Bir toplum içinden bilim insanlarının suikaste uğramasını, kritik tesisin patlatılması ve düşman operasyonların sıradanlaşmasını kanıksarsa güvenlik algısı değil, güvenlik duygusu çöker. Bu da rejimin meşruiyet zeminini derinden sarsar. Dördüncü olarak bu örtülü savaş rejimin reform manevra alanını da daraltıyor. Her dış saldırı içeride güvenlik vurgusunu arttırıyor, bastırıcı politikaları meşrulaştırıyor. Literatürdeki tabirle özgürlük güvenlik dengesindeki terazi iyiden iyiye şaşıyor. Ve bu da reform isteyen toplumsal kesimlerde rejime karşı mesafenin artmasına yol açıyor. Yani saldırılar rejimi güçlendirmiyor. Aksine iç baskıyı arttırırken toplumsal desteği azaltıyor. Sonuç olarak bu gölge savaş sadece stratejik kayıplar değil, siyasal aşınmalar da üretiyor. İran'ın geleceği artık sadece nükleer anlaşmalara, bölgesel dengelere ya da iç siyasetteki ittifaklara değil, bu görünmeyen ama etkisi çok hissedilen müdahalelere karşı ne ölçüde dayanabildiğine bağlı. İran son 15 yıldır sadece yaptırımlarla değil, görünmeyen bir savaşla sınanıyor. Laboratuvarlarda, koridorlarda, arşiv odalarında, cephaneliklerin derinliklerinde yaşanan sessiz ama yıkıcı müdahaleler. Her biri rejimin güvenlik reflekslerini, stratejik kapasitesini ve toplumsal dayanıklılığını test ediyor. Bu örtülü savaş sadece bir istihbarat rekabeti değil, aynı zamanda bir anlatı mücadelesi. Kim güvende, kim açıkta, kim içeride, kim sızmış soruları çoğalıyor, netlik azalıyor. İran bu süreçte zaman zaman toparlandı, zaman zaman tökezledi. Ama tablo şunu gösteriyor. Bu savaş artık geçici değil, kalıcı. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. GZT 10.10'da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kimi zaman bir cephanelik göğe savruluyor, kimi zaman gizliliği çok yüksek arşivler gecenin bir yarısı çalınıyor ve ülke dışına kaçırılıyor. Fail neredeyse hiç belli olmuyor. Resmi açıklamalar genellikle teknik arıza, elektrik kaçağı ya da insan hatası diyor. Ama o arızalar hep İran'ın en kritik adımlarını, en stratejik yapılarını hedef alıyor.